Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız peynirli poğaça tarifiyle geldim. Gerçekten çok nefis oluyor. Tarifime son derece güveniyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Poğaçanın hamuru için uygun bir yoğurma kabına 2 tane yumurtamı ekliyorum. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum. Ve 1 su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına lütfen dikkat edin. Bu sayede poğaçalarınız daha lezzetli olacaktır. Eklemiş olduğum malzemeleri çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum ve daha sonra diğer malzemelerimi eklemeye devam edeceğim. Ve şimdi de unumun bir kısmını ilave ediyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra ellerimle hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Tarifte toplamda 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un ilavesi yaptım. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuracağız. Yoğuracağımız hamur mayasız bir hamur. Hamuru gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz mayasız bir hamur olduğu için güzel bir şekilde yoğurmaya dikkat edin lütfen. En başta 4 su bardağı unumu ekledim. Şimdi de gördüğünüz gibi 1 yemek kaşığı kadar daha unumu ilave ediyorum. Ve hamurumu bu şekilde toparlamaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğururken beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurun kıvamını sizlerin de gördüğünüz gibi ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamuru yoğurdum şimdi. Hamurumu şimdi tezgahıma alıyorum. Yassı bir biçimde bir form veriyorum. Daha sonra hamur kesme aparatıyla hamurlarımı parçalara ayırıp bezelere ayıracağım. Yapmış olduğum tarifte toplamda 12 tane poğaça elde ettim. Sizler bu sayıyı dilerseniz azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurlarımı hamur kesme aparatıyla böldükten sonra şimdi bezeler haline getiriyorum. Ben poğaçamın içerisinde kullanacağım iç harcı olarak beyaz peynir kullandım. Siz dilerseniz farklı iç harçlar kullanabilirsiniz. Tüm hamurlarımı bezeledikten sonra şimdi de hamurlarımı birer çay tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum. Daha sonra içerisine iç harçlarını yerleştireceğim. Dediğim gibi ben beyaz peynir kullandım. Siz dilerseniz kaşarlı, zeytinli veya farklı dilediğiniz gibi iç harçlar kullanarak poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Gerçekten her türlü mükemmel oluyor. Gördüğünüz gibi beyaz peynirimden içerisine bir miktar koyuyorum tam ortasına gelecek şekilde. Ve şimdi de ortaya doğru gördüğünüz gibi kapatıyorum hamurlarımı. Uçlarına biraz fazla baskı uygularsanız açılmamış olur pişirilirken. Bu şekilde ters çeviriyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime hepsini teker teker alıyorum. Yapımı da gerçekten çok kolay. Sizi yormayacak bir tarif.
10 dakika içerisinde tüm malzemelerini bizi bu şekilde hazırlayıp yapabilirsiniz. Yapılışı oldukça pratik. Diğer poğaçalarıma da aynı şekilde içerisine beyaz peynirini yerleştiriyorum. Ortasını kapatıp sıkıştırdıktan sonra ters çevirip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime alıyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca tariflerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşarak bana destek olabilirsiniz ve kanalımın büyümesine de aynı zamanda yardımcı olabilirsiniz. Tüm poğaçalarımı hazırladıktan sonra üzeri için ayırdığım bir tane yumurta sarısını fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. 180 derece alt üst ayar fırında poğaçalarımı pişireceğim. Lütfen fırınınızı sizler de önceden ayarlayın. Poğaçalarıma yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi şekil vermek için gördüğünüz gibi bıçakla üzerine çizikler atıyorum. Bu sadece görüntüsü için, dilerseniz bu şekilde yapmaya da bilirsiniz. Ama görüntü itibariyle gerçekten piştikten sonra çok hoş görünüyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra da üzerine susam serpiştiriyorum. Dilerseniz çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Aynı şekilde haşhaş da serpiştirebilirsiniz. Poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Fırınımı 180 dereceye ayarlamıştım. 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınımda pişirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten poğaçalarım mükemmel oldular ve gerçekten çok nefis oldular. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir mayalı poğaça kadar gerçekten yumuşacık oldular. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ve şimdi sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık, şahane bir poğaça tarifi oldu. Çok kısa sürelerde hazırlayabileceğiniz çok pratik bir poğaça tarifi. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.